Şunu hiç yaşadın mı? Masaya oturuyorsun, tamam bugün şunu bitireceğim diyorsun, bilgisayarı açıyorsun, 5 dakika geçiyor, 10 dakika ve bir bakıyorsun 1 saat gitmiş, hiçbir şey yapmamışsın. Ve kalkıp ya ben neden bu kadar odaklanamıyorum diye soruyorsun kendine. Ben de öyle soruyordum. Meğer cevap irade eksikliği değilmiş. Her gün farkında olmadan yaptığımız bazı küçük alışkanlıklarmış. O kadar küçükler ki fark etmiyoruz. Ama her biri beynimizden sessizce bir parça çalıyor. Bugün bu alışkanlıkları sıralıyoruz. 7'den başlıyoruz, 1'e kadar gidiyoruz. Ve söyleyeyim, en sonuncusu büyük ihtimalle her gün yapıyorsun. 7. Sabah kalkar kalkmaz telefona bakmak. En masum görünen ama aslında günün tamamını zehirleyen bir alışkanlık. Şöyle düşün, uyandığında beynin kortizol uyanış yanıtı denen bir süreçten geçiyor. Uyandıktan sonraki ilk 30 ile 60 dakikada kortizol doğal olarak zirveye ulaşıyor. Beyin bu süreçte güne hazırlanıyor. Dikkat kapasitesi artıyor, enerji aktive oluyor. Ama sen o süreçte telefonu açıp bildirim, haber, mesaj akışına giriyorsun. Araştırmalar gösteriyor ki sabah ve akşam saatlerindeki telefon kullanımı bu biyolojik ritmi bozuyor. Gün ortasındaki kullanımdan çok daha fazla etki yaratıyor. Yani beynin henüz güne hazırlanmadan önce dışarıdan gelen yüzlerce uyaran tarafından ele geçiriliyor. O an belirleniyor aslında. Bugün sen mi telefona hükmedeceksin, telefon mu sana? Bir de şu var. Sabah ilk iş telefona baktığında o günün ilk kararını sen vermiyorsun. Başkasının mesajı, bir haber başlığı, bir reklam senin gününü şekillendiriyor. Kendi gününe sen başlamak varken başkasının gündemine teslim oluyorsun. Ne yapabilirsin? Yarın sabah uyanır uyanmaz telefonu başka bir odaya bırak. Ya da en azından gözünün önünde olmasın. İlk 30 dakika telefon yok. Bu kadar. 6. Bildirimleri açık bırakmak. Bu kulağa küçük bir şey gibi geliyor. Ya bildirim geldi, bakıp hemen işime devam ediyorum diyoruz ama o iş öyle olmuyor. U.C. Irvine'dan Profesör Gloria Mark'ın 20 yıllık araştırması çok net bir şey söylüyor. Bir iş kesintiye uğradıktan sonra tam odak seviyesine geri dönmek ortalama 23 dakika 15 saniye sürüyor. Bir düşün, günde sadece 5 bildirim kontrolü, 5 kere 23 dakika, 2 saate yakın dikkat kaybı. Sadece bir saniye bakayım derken. Mark ayrıca şunu ekliyor. 2004'te insanlar ortalama 2,5 dakika odaklanabiliyordu. Şu an bu süre 47 saniyeye düştü. Bildirimler bunu yapıyor. Sessiz sedasız, her gün. Peki hangi bildirimler daha yıkıcı? Mesela titreşimli bildirimler, görsel olanlardan bile daha dikkat dağıtıcı. Çünkü beynin fiziksel bir uyarıyı görselden daha acil algılıyor. Yani telefonun sessizde titreşmesi bile odaklanmanı bölüyor. Ne yapabilirsin? Çalışma saatlerinde telefonu tamamen sessize al ve bildirimleri kapat. Sadece belirli saatlerde kontrol et. Mesela öğle arası ve akşam. Gerisi zaten bekleyebilir. 5. Yatmadan önce ekrana bakmak. Ya sadece biraz bakıyorum, kafa dağıtmak için diyorsun. Beynin öyle düşünmüyor. Bir de biraz Reels izleyince daha rahat uykuya dalıyorum diyenler var. Neyse onlar hakkında bir şey demeyeceğim. Ekranların yaydığı mavi ışık beyinde melatonin salgısını baskılıyor. Melatonin uyku hormonu. O olmazsa beyin uyumak için hazırlanamıyor. Sonuç ya geç uyuyorsun ya uyuyorsun ama kaliteli değil. Ama sadece melatonin değil. Gece ekranına bakmak beynin gündüz modunda kalmasına sebep oluyor. Beynin hala bir şeyler işlemeye çalışıyor. Uyuman gereken saatte beynin hala aktif. Bu da uyku kaliteni düşürüyor. Ve yarın sabah kalkıyorsun, yorgunsun. Yorgun bir beyin neden odaklanamaz? Çünkü prefrontal korteks, odaklanmadan sorumlu bölge, sınırlı enerjiyle çalışıyor. Uykusuzluk bu enerjiyi daha çabuk tüketiyor. Yani gece 12'de yatağında telefona baktığında aslında yarının odaklanma kapasitesini çalıyorsun. Hem de faiziyle. Ne yapabilirsin? Yatmadan en az bir saat önce ekranları kapat. Zor geliyor biliyorum ama bir hafta dene. O saati kitap okuyarak ya da müzik dinleyerek geçir. Beynin ertesi gün sana teşekkür edecek. 4. Çalışırken müzik, podcast, dizi açmak. Ama ben müzikle daha iyi çalışıyorum. Hep duydum bunu. Ben de öyle düşünüyordum. Bir şeyi netleştirelim. Enstrümantal müzik bazı insanlar için gerçekten yardımcı olabiliyor. Ama sözlü müzik, podcast ya da arka planda açık dizi bu bambaşka bir iş. Beyin aynı anda iki duyu tabanlı görevi yapamıyor. Hem birinin anlattığını takip ediyorsun hem de bir şey yazmaya ya da okumaya çalışıyorsun. Bu multitasking değil, bu task switching. Ve her geçişte dikkat kaybı oluyor. Gloria Mark'ın araştırması bunu açıkça gösteriyor. Çoklu görev yapıyorum sanıyoruz ama aslında daha az üretiyoruz, daha çok hata yapıyoruz ve stres seviyemiz yükseliyor. Bir de şöyle bir şey var. Sessizlik çoğu insanı rahatsız ediyor. Çünkü sessizlikte kendi düşüncelerinle baş başa kalıyorsun ve bazen bu zor geliyor. Bu yüzden arka plana bir şeyler açıyorsun. Ama fark etmeden yaptığın şey aslında kendi düşüncelerinden kaçmak. Oysa derin odaklanma sessizlikle başlıyor. Ne yapabilirsin? Derin iş gerektiren şeylerde ya sessizlik ya enstrümantal müzik. Sözlü içeriği kapat. Deney bir kere. Farkı göreceksin. 3. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak. Bu bence en yaygın olanı. Bir anda 10 sekme açık. Maili kontrol ediyorsun, bir yandan mesaj atıyorsun, bir yandan da o işi de bitireyim diyorsun.
İşte buna multitasking deniyor ve toplumda bir tür başarı belirtisi sayılıyor. Ama bilim tam tersini söylüyor. Beynin çalışma belleği denen bir kapasitesi var. Aynı anda çok fazla şey yüklediğinde bu kapasite dolup taşıyor. Prefrontal korteks sürekli yeniden başlat döngüsüne giriyor. Her döngüde dikkat kırılıyor. Her kırılmada bir sonraki işe yeniden girmek daha zorlaşıyor. Sonuç, birden fazla şeye yarım dikkat veriyorsun ve hiçbirini gerçekten iyi yapamıyorsun. Ayrıca multitasking sadece verimliliği düşürmüyor. Araştırmalar gösteriyor ki sürekli bir şeyler arasında geçiş yapmak kortizol seviyesini yükseltiyor. Yani daha stresli oluyorsun, daha yorgun hissediyorsun ve günün sonunda çok yoruldum ama ne yaptım diyorsun. Ne yapabilirsin? Deneyin adı single tasking, tek görev. Bir işi aç, sadece o işe odaklan ve bitir. Sonra diğerleri. 2. Düzensiz uyku saatleri. Yeterince uyuyorum zaten diyorsun. Ama mesele sadece kaç saat uyuduğun değil, ne zaman uyuduğun da önemli. Her gün farklı saatte yatmak, farklı saatte kalkmak. Beynin biyolojik ritmi bozuluyor ve bozulan ritim sabah kalksan da odaklanma kapasiteni düşürüyor. Harvard Tıp Fakültesi'nin araştırmasında net olarak gösterilmiş. Günde 7 saatten az uyuyan bireylerin dikkat süreleri belirgin biçimde kısalıyor. Beyin hücreleri yeterince yenilenemiyor. Bir de sosyal jet lag diye bir kavram var. Hafta içi düzenli uyuyup hafta sonu 3 saat geç uyandığında vücudun sanki bir başka ülkeye gitmiş gibi hissediyor. Pazartesi sabahı o yorgunluğun sebebi işte bu. Vücudun hala başka bir zaman diliminde. Şöyle düşün, odaklanma prefrontal korteksin işi. O bölge uyku sırasında temizleniyor, onarılıyor. Düzensiz uyku bu süreci yarıda kesiyor. Sabah kalkıyorsun, sanki beynin hala uyuyor gibi hissediyorsun. Ne yapabilirsin? Hafta sonu dahil aynı saatte uyu, aynı saatte kalk. 2 hafta dene. Farkı hissedeceksin. 1. Her gün plan yapmadan masaya oturmak. Ve bu alışkanlık listeki diğerlerinden farklı. Çünkü diğerleri seni bir şeyden uzaklaştırıyor. Bu ise seni başlamadan bitiriyor. Sabah masana oturuyorsun, bilgisayarı açıyorsun ve o an içinden şu soru geçiyor. Nereden başlasam? İşte tam o an odaklanma savaşını zaten kaybettin. Çünkü nereden başlasam sorusu masum görünüyor ama aslında karar verme kapasiteni tüketmeye başlıyor. Karar yorgunluğu diye bir şey var. Beyin her gün sınırlı miktarda karar enerjisiyle başlıyor. Her ne yapsam, hangisini önce yapsam, bunu mu, onu mu sorusu bu enerjiyi eritiyor. Araştırmalar gösteriyor ki ne yapacağını tam olarak bilmeden masaya oturmak, zihnin karar yorgunluğu yaşamasına ve en kolay dikkat dağıtıcıya yönelmesine neden oluyor. Yani plan yoksa beyin boşluğu kendisi dolduruyor. Ve tahmin et nasıl dolduruyor? En kolay, en çekici, en az çaba gerektiren şeyle. Çünkü ne yapsam sorusuna beyin en ödüllendirici şeyi yap diye cevap veriyor. Nörolojik olarak da böyle. Planlama yaptığımızda beynin ön bölgesi organize ve verimli çalışıyor. Ama plan yoksa o bölge ne yapacağını bilmiyor ve dikkat dağılmaya başlıyor. Şöyle düşün, sporcular sahaya çıkmadan önce ısınıyor. Cerrahlar operasyona girmeden önce hazırlanıyor. Sen de masaya oturmadan önce beynini hazırlıyorsun ya da hazırlamıyorsun. Plansız başlamak şu demek. Beynin tüm günün en değerli saatlerini neyi yapacağına karar vererek harcıyor. Ne yapabilirsin? Bir önceki gece ya da sabah masaya oturmadan önce 5 dakika ayır. O gün yapacağın en önemli 3 şeyi yaz. Sadece 3. Beyne bugün nereye bakacağını söyle. O andan itibaren beynin artık ne yapsam diye enerji harcamıyor. Doğrudan işe girişiyor. Tamam, hızlıca özet geçelim. Sabah kalkar kalkmaz telefona bakmak, bildirimleri açık bırakmak, yatmadan önce ekrana bakmak, çalışırken arka planda müzik, podcast veya dizi açmak, her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak, düzensiz uyku saatleri, her gün plan yapmadan masaya oturmak. Bunların hiçbiri irade sorunu değil. Bunlar alışkanlık ve alışkanlık değişebilir. Ama şunu söyleyeyim, hepsini birden değiştirmeye çalışma. Odaklanma ironik bir şey. Ona çok uğraşarak değil, önündeki engelleri kaldırarak ulaşıyorsun. Bu listeden bugün bir tane seç. Sadece bir tane. Ve bir hafta dene. Bir hafta sonra diğerine geç. Yavaş yavaş ama emin adımlarla. Şimdi bir şey merak ediyorum. Bu 7 alışkanlıktan hangisi sende en baskını ya da hangisini değiştirmeye ilk önce başlayacaksın? Yorumlara yaz. Bir de kendi taktiğin varsa orada paylaş, herkes faydalansın. Bu video işine geldiyse beğen butonuna bir dokunuşunu alırım. Abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.